20 years, Garry Kasparov was the greatest chess player in the world. 22 yaşında satranç dünyasında büyük bir iz bırakan deha. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük mücadelesi. İnsanlık ile teknolojinin, zeka ile algoritmanın tarihe geçen çarpışması. Zeka ve stratejinin birleştiği bir dünyaya hoş geldiniz. Burası, hamlelerin hayatları değiştirdiği, kararların kaderi belirlediği bir alan. Bu, satrancın efsanevi ustası Garry Kasparov'un hikayesidir. Garry Kasparov, 1963 yılında Azerbaycan'da doğdu. Satrançla tanışması, 6 yaşında bir oyun tahtasında ilk hamlesini yapmasıyla başladı. Küçük yaşlarda tanıştığı satranç, onun hayatını ve dünyayı değiştirecekti. Garry Kasparov'un yetenekleri, daha genç yaşlarında dikkat çekmeye başladı. Sovyet Satranç Okulu'nun ilk dünya şampiyonu, katı disipliniyle bilinen Mihail Botvinnik, 1973'te yeteneklerini fark ettiği Kasparov'u hemen kanatları altına almıştı. Kasparov, 1976 ve 1977 yıllarında Sovyetler Birliği Gençler Şampiyonası'nda birinci olmuştur. 1980 yılında Dünya Gençler Şampiyonası'nda birinci olmuş ve bu zafer onu uluslararası arenada tanınmış bir oyuncu haline getirecekti. Arka arkaya kazandığı Sovyet Şampiyonası, Moskova Internazyalı ve son olarak Kandidatlar Turnuvası'ndaki birinciliği ona dünya şampiyonu Anatoly Karpov'la karşılaşma hakkı kazandıracaktı. Tarihte hiçbir şampiyon Kasparov ve Karpov kadar yoğun ve uzun süreli bir çekişmeye tutuşmamıştı. İkilinin 1984-1990 yılları arasında yaptığı 5 dünya şampiyonluğu ünvan maçı oynandı. Kasparov 21, Karpov 19 oyun kazandı. 104 oyun berabere bitti. 1984'te Anatoly Karpov ile Garry Kasparov arasında oynanan dünya şampiyonluğu oyunu, ortaya çıkan sonuç itibarıyla satranç tarihindeki en tartışmalı maçlardan biri oldu. Galibiyet sayısı 6'ya ulaşan tarafın, şampiyon olacağı oyuna Karpov çok iyi başladı. Ve ilk 6 maçta 4 galibiyet alarak 4-0'lık skoru yakaladı. Karpov'un kazanması için sadece 2 oyun daha alması yeterliydi. Ama Kasparov, buna izin vermemek için elinden geleni yaptı. Arka arkaya 17 maç berabere bitti. Ve sonunda Karpov bir galibiyet daha aldı. Ve skoru 5-0 yaptı. Bu noktadan sonra, Kasparov'dan 11 yaş büyük olan Karpov, fiziksel olarak neredeyse tükenmişti. Karşılaşma boyunca toplam 10 kilogram verdi. Maç sırasında birkaç kere hastaneye kaldırılan Karpov'un durumu iyi değildi. Karpov her ne kadar iyi olduğunu ve maça devam etmek istediğini söylese de doktorlar durumunun iyi olmadığını ve devam edemeyeceğini söylüyorlardı. Böylece ilk defa bir dünya şampiyonluğu maçı sonuç elde edilmeden bitirilmiş oldu. İkinci Kasparov-Karpov maçı 1985 yılında 24 maç üzerinden organize edildi. 12,5 puana ulaşan ilk oyuncu şampiyonluğa ulaşmış olacaktı. Skor Kasparov lehine 12-11 olunca Karpov'un unvanını koruyabilmesi için bu oyunu alarak 12-12 beraberliği sağlaması gerekiyordu. Kasparov, 26. ve 31. hamlelerde 2 piyon fedası yaparak oyunu karmaşık bir hale soktu. Karpov 36. hamlede büyük bir hata yaparak bir taş kaybetti ve birkaç hamle sonra salonu terk etti. Böylece maçı 13-11 kazanan Kasparov, dünya satranç tarihinin en genç şampiyonu olarak tarihe geçti. Garry Kasparov, bu unvanı tam 15 yıl boyunca koruyacaktı. Dünya çapındaki ünü sayesinde onu, bilgisayar üreticilerinin de ilgi odağı haline getirdi. Bazı şirketler, teknolojinin ne kadar geliştiğini göstermek için onu yenebilecek bir bilgisayar geliştirmek istediler. Dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden biri olan IBM, Deep Blue isimli bir bilgisayar yaparak Kasparov ile bir maç ayarladı. 1996 ve 1997 yıllarında Garry Kasparov, IBM'in süper bilgisayarı Deep Blue ile
tarihin en unutulmaz maçlarını oynadı. Bu mücadele, insan zekası ve yapay zeka arasındaki sınırları yeniden tanımladı. 1996'da yapılan 6 setlik maçlar sonunda Kasparov, Deep Blue'yu 4-2 yendi. IBM sonraki yıla kadar Deep Blue'yu geliştirdi. Bu süper bilgisayar, 3 dakikada tam 60 milyar hamleyi gözden geçirebiliyordu. Kasparov bu bilgisayarla 1997 yılında tekrar maç yaptı. Yine 6 setten oluşan bu maç sonucunda Deep Blue Kasparov'u 2.5'a karşı 3.5 puanla yenmeyi başardı. Böylece insanlık tarihinde ilk kez bir bilgisayar, dünya satranç şampiyonunu yenmiş oldu. Kasparov, ikinci oyunun 37. hamlesinde, Deep Blue'ya insanlar tarafından müdahale edilerek yardım edildiğini iddia etti. Çünkü böyle bir durumda, bir bilgisayarın 37. hamlesini yaparak bir piyon kazanma eğiliminde olması bekleniyordu. Ve bu beklentisi pek çok satranç otoritesi tarafından da onaylandı. Fakat IBM, bu iddiayı ve Kasparov'un yeniden maç önerisini reddederek Deep Blue projesini sona erdirdi. 2000 yılında Brain Games'in organizasyonu altında yaptığı maçı Vladimir Kramnik'e karşı kaybetti. Garry Kasparov, Linares turnuvasını birinci bitirdikten sonra 10 Mart 2005 günü düzenlenen basın toplantısında aktif satrancı bıraktığını ve artık turnuvalara katılmayacağını açıklamıştır. Satranç tarihinin tartışmasız bir numarası, satranç hayatının dışında önemli bir yazar ve siyasi bir aktivisti. Kasparov, 2000'lerin başında siyasi aktivist olarak ortaya çıkmış ve özellikle Vladimir Putin'in politikalarına karşı çıkmıştır. United Civil Front adlı hareketi kurmuş ve The Adı Russia adlı koalisyonun bir üyesi olmuştur. Vladimir Putin'in politikalarına karşı çıkarak Winter is Coming adlı kitabı yazmıştır. Satranç ile ilgili birçok kitap yazan Kasparov, en ünlü eseri My Great Predecessor serisidir. Bu kitapta dünyanın şampiyon satranççılarının ve onların oyun tarzları ile ilgili detaylı bilgiler sunar. Ayrıca Deep Thinking adlı kitabında insan zekası ve yapay zeka arasındaki ilişkiyi ele alır. Kasparov, 2013 yılında Rusya'dan ayrılmış ve New York'ta yaşamaya başlamıştır. 2014 yılında ise Hırvatistan vatandaşı olmuş ve Podstrana'da bir ev tutmuştur. Garry Kasparov'un hayatı, satranç tahtasında yaptığı hamlelerden çok daha fazlasını anlatıyor. Satranç tahtasında başlayan, bu efsanevi yolculuk bir vizyonerin, bir liderin ve bir ilham kaynağının hikayesidir. Yazdığı kitaplar, özgürlük ve demokrasi için verdiği mücadele, sadece satranç severler için değil, hayatın her alanında stratejik düşünmeyi öğrenmek isteyen herkes için birer rehber oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Daha fazla kişiye ulaşması adına yorum yapmayı, beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.